Hoş geldiniz. Bugün okula başladığımız ilk günden itibaren dinleye dinleye ezberlediğimiz bir masal olan Kırmızı Başlıklı Kızın hikayesinin kan donduran orijinal halinden anlatıldığı dönem olan Ortaçağ Avrupası şartları içerisinde bahsetmek istiyorum. Masal ilk anlatıldığı günden bugüne kadar birçok farklı varyasyona sahip olsa da masalın ilk bölümü, yani kızın annenin talimatıyla büyükanneye ekmek ve süt götürmek üzere evden çıktığı, yolda kurtla karşılaşarak oyalandığı ve gecikmeli olarak büyükannenin kulübesine vardığı bölümü aşağı yukarı bütün olay örgülerinde aynıdır. Tek bir farkla kızın başlığı kırmızı değildir, hatta kızın bir başlığı bile yoktur. Kırmızı başlık hikayeye Ortaçağ halk masallarının ve köylü hikayelerinin aristokrasi salonlarında anlatımının ve sahnelenmesinin tekrar yaygınlaştığı ve popüler olduğu 17. yüzyılda girer. Yazar Charles Perrault, Kazanan'ın Masalları isimli kitabında baştan yazar hikayeyi. Böylece kız ormanın derinliklerindeki hırpani bir köylü kızı olmaktan çıkarak kırmızılar içerisinde ormanın derinliklerinde yalnız başına dolaşan bir fetiş objesi haline gelir. Yoksa dönemin şartları içerisinde bir kızın bir başlıkla orman içerisinde, hatta kırmızı bir başlıkla orman içerisinde tek başına dolaşması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Daha ben değinmeden hepinizin gözünün önüne cadı avları, kazıkta yakılan insanlar ve Engizisyon mahkemeleri gelecektir. Hikayenin versiyonları arasındaki asıl farklılaşma kulübenin içerisinde başlar. Ancak kulübenin içerisinde ve dışarısında yaşananları daha iyi anlayabilmek amacıyla kızın üzerine bastığı topraklardan, yani dönem Avrupa'sının koşullarından biraz bahsetmek istiyorum. Tam tarihinden emin olamasak da bugün için bu masalın binli yılların başında Fransa'da sözel kültüre ait bir halk masalı olduğundan hemen hemen emin gibiyizdir. Ve bu dönem Avrupa'sını karakterize eden 4 tane olay vardır. Avrupa Büyük Kıtlığı, Yüzyıl Savaşları, veba salgınları ve Haçlı seferleri. Aylarca durmaksızın yağan yağmurlar, don ve arkasına gelen kuraklık dönemleri Avrupa topraklarını ekilmez hale getirir ve zaten kıt olan besini ordu tüketmektedir. Önemli tarihçiler Ortaçağ Avrupa tarihini bir açlık evreni olarak tanımlarlar. İnsanlar besin bulamadıkları için, bunu mecazi olarak söylemiyorum, birbirlerini yemeye başlarlar. Yamyamlık günlük hayatın bir parçası haline gelir ve bu yüzyıllar boyunca sürer. Çoğumuzun gözü önüne geldiği gibi yamyamlık Afrika'daki marjinal kabilelerle özdeş bir durum değildir. Bunun bu hale gelmesi sömürgecilik sürecinde Avrupalı devletlerin köle emeğini meşru hale getirebilmek için yaptıkları bir propagandadır. Yani biz yamyamları köleleştiriyoruz şeklinde. Açlık ve sefalet sonucu erkekler ya eş ve çocuk sorumluluğundan kaçmak ya da orduya katılmak amacıyla evi terk ederler. Erkeksiz ev bir dönem özelliğidir ve bekaret kemeri uygulaması bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İşte masalda kırmızı başlıklı kızın babasından bahsedilmeme nedeni de budur. Çünkü büyük ihtimalle evde yoktur. Aslında hikayenin hiçbir yerinde iyi ve sorumluluk sahibi bir erkekten bahsedilmez. Avcı karakteri hikayeye bugün bizim bildiğimiz versiyonunu yazan Grimm kardeşler tarafından 19. yüzyılda eklenir. Böylece biri yaşlı, bir tanesi genç olan 2 tane kadın bir erkek tarafından kurtarılır. Buradaki avcı karakteri Ortaçağ romanslarındaki şövalye karakterinin bir uzantısıdır. Böylece aristokrasi salonlarında tekrar anlatılırken kırmızı başlık eklenerek fetiş haline getirilen kız bir erkek tarafından kurtarılmakta ve bunu dinleyen ağırlıklı erkek nüfus tarafı üzerinde maskülen bir tatmin yaratılmaktadır. Aynı zamanda da Orta Çağ'daki erkeğin yokluğu bir nevi ödünlenmektedir. Aslında hikayenin sonunda kız kadına özgü yüzyılların birikimiyle gelen bir bilgelikle kurtulur. Ancak buna daha zamanımız var. Erkeksiz evlerin dışında açlığın, savaşın ve vebanın ortaya çıkarttığı bir diğer sonuç yerleşim birimlerinin birbirlerinden uzaklaşması ve aralarındaki bağlantıların kopmasıdır. İnsanlar diğerlerinden veba kapmaktan korkmakta ve savaş yolları güvensiz hale getirmiştir. Yollarda yalnız dolaşanların öldürülüp yendiği veya yerleşim birimlerine insanların gelerek diğer insanları kaçırdığı tarihe düşen notlardandır. İşte Orta Çağ'da cadı ve kurt adam hikayeleri böyle bir zeminde yeşerir ve bizim hikayemizde de zaten bir adet kurt adam mevcuttur. Böyle bir ortam içinde uzayan kıtlık yılları içerisinde aileler ilk önce yaşlıları gözden çıkartırlar ve daha sonra evdeki çocukları yiyecek karşılığı satmaya başlarlar. Burada hikayeye dönecek olursak anlattığım Ortaçağ Avrupası şartları içerisinde bir annenin çocuğunu üstelik elinde yiyecek varken ormanın derinliklerine yalnız başına gönderme ihtimali akla yakın gelmemektedir.
Büyük ihtimalle anne çocuğu yiyecek karşılığında bir yabancıya satmıştır ve yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek istememektedir. Kızı satın alan ise yollarda yalnız başına dolaşan, yiyecek arayan, saçı sakalına karışmış bir adamdır. Masallar kıssadan hisse hikayelerdir ve anlatmak istediklerini semboller yardımıyla anlatırlar. Kırmızı başlıklı kız masalının anlatmak istedikleri ise kulübede yaşananlardadır. Haftaya kulübede yaşananları konuşacağız. Görüşmek üzere.